Sene 1970'lerin başı. Wolfsburg'daki Volkswagen Genel Merkezi'nin en üst katında osuk suratlı Alman yöneticiler masaya yumruklarını vuruyorlar. Bize bir yılın yerine geçecek uysal ve ucuz bir araba yapın. Hiç öyle macera falan aramak yok. Çok satacak bir şey istiyoruz. Emri alan mühendisler de baş üstüne efendim deyip kafa salladı tabii ki. Bir süre sonra bir gün saat 5 olup mesai bitiş zili çaldığında 6 kafadar evlerine gitmiyor. Boş fabrikanın içinde çalışabilecekleri kuytu bir kenara geçip otomotiv tarihindeki bir başka büyük endüstriyel kaçakçılığa girişiyorlar. Kendi ceplerinden harcayarak dışarıdan parçalar almaya başlıyorlar. Kaputun altına da o ilk konulan uysal motoru söküp Audi'den hacıladıkları 1.6 litrelik enjeksiyonlu motoru yerleştiriyorlar. Yakalanırlarsa aslında tazminatsız kapının önüne konulacaklardı. Amaçları sadece kendi aralarında gazlayacakları şöyle güzelinden bir hafta sonu oyuncağı yapmaktı. Şirket yönetimi bir şekilde bu aracı keşfettiğinde ilginçtir kızıp bağırmadı. Onun yerine sadece bunu kimse almaz, en fazla 5000 üretin, konuyu kapatın dedi. Ama gel gör bu araba asfalta çıktığı ilk an herkesin tahminlerinin ötesinde bir şey oldu. O 5000 üretelim bitirelim dedikleri araba tam tamına ilk kasasıyla 462.000, toplamda da 2,5 milyonluk bir satış rekortmenine dönüştü. Çünkü o gün o gizli saklı atölyeden çıkan araba o zamanlarda zenginlerin tekelinde olan hız kavramını onların ellerinden alıp sokağın delikanlılarına dağıtan bir efsaneye dönüştü. Sol şeride çıkıp bir Porsche'nin arkasından selektör atan ilk halk kahramanlarından, ilk Hatch sayılan 1971'de çıkan Otto Bianchi A112 Abarth'tan sonra Hatch kavramını gerçek haliyle literatüre sokan, kendinden sonra gelenlere bir şablon bırakan bir fenomen. Aynen o Golf GTI. Çayınız kahveniz hazırsa Japonya'dan Batı Almanya semalarına süzülelim. Hadi başlayalım. 1970'lerin başında Volkswagen'in üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Şirketi uzun yıllar boyunca sırtlayıp taşıyan minik kaplumbağa artık yöneticilerin gözlerinin içine bakmaya başlamıştı. Abi ne olur beni bir salın, bir gideyim artık ya diye. Modası geçmişti ve artık satış rakamları da yavaş yavaş bitmeye yüz tutmaya başlamıştı. Şirket iyiden iyiye iflasa yaklaşıyordu her geçen gün. Onları ipin ucundan alacak modern, ucuz ve kullanışlı, çok satacakları bir modele ihtiyaçları vardı. 74 yılında araba tasarımı denilince ilk akla gelen 2-3 tasarımcıdan biri olan Giorgetto Giugiaro'nun kaleminden çıkan ilk Golf kollarını sıyırıp bu işe girişmişti, can kurtaran misali. Görevini de layıkıyla yaptı, laf yok. Ucuza üretiliyordu, bol satıyordu, şirketi kurtardı. Tabii 73'te çıkan Passat sonrasında 74'te sırf Golf'ün o mekaniği yolda sorun çıkarırsa patlasın diye Golf'tan tam 6 ay önce asfalta bildiğin kobay olarak salınan Scirocco'yu ve peşinden gelen 75'teki Polo'yu da unutmayalım. Ancak konumuz Golf. Neyse. Ama Volkswagen'in o Alman disipliniyle kavrulmuş dünyasının içinde arabalara bakınca bir araçtan ötesini gören birkaç motorbaz vardı. Golf 1'in piyasaya sürüldüğü aynı yıl, yani 1974'te şirketin mühendislerinden Alfons Löwenberg yönetime bir not gönderdi. Bu yeni modelin sportif bir modelini yapmalıyız diye. Yönetimin cevabı Almanlara yakışır bir soğuklukta oldu. İkinci kez düşünmeden reddettiler. Spor araba konusunda şirketin portföyünde başka arabalar vardı. Hiç gerek yoktu macera aramaya. Ama bu konu burada kapanmadı. Şirketin basın sözcüsü Anton Konrad, Löwenberg'in bu cüretine hayran kalmıştı. Konrad, Löwenberg'i ve şirketten güvendiği 4 tane deli mühendisi akşam yemeği diye kendi evine çağırdı. Otururlarken orada Hatch tarihini değiştirecek malum karar alındı. Bu böyle dizilerdeki gibi kafaları çekip barışma geyiği gibi değildi. Bildiğin çığır açacaklardı. Ama henüz haberleri yoktu tabii bunda. Gündüzleri herkes şirketin onlara yüklediği görevleri yerine getireceklerdi. Mesaileri bittikten veya hafta sonları da yönetimden gizli Golf'ün üzerinde çalışacaklardı. Projeye de bir kod adı verdiler: Sport Golf. Üstüne bir de şirketin binek araç geliştirme müdürü olan Hermann Hablitzel'in bunları gizli arka çıkmasıyla olayın seyri değişti. Aldılar bir tane Scirocco şasisini, süspansiyonlarını sertleştirip yaklaşık 20 mm kadar alçalttılar. Öndeki standart ince disk frenleri de çıkarttılar
çıkartıp yerine hava kanallı disk frenleri taktılar. Sonra sıra arabanın yüreğine geldi. Kaputun altına normalde Audi'de kullanılan EA827 kodlu 1.6 litrelik bloğu koydular. Karbüratörle de uğraşmak istemedikleri için gidip dönemin ileri teknolojilerinden biri olan Bosch'un K-Jetronic mekanik yakıt enjeksiyonunu yerleştirdiler ve ortaya 1.6 litrelik motordan elde edilen 110 beygir güç çıktı. Alman beygiri tabi. Pferde Starke yani. Horsepower ile aralarında minik bir fark var biliyorsunuz. Bir Pferde Starke 0.986 horsepower. Bu minik rakamın güzelliği arabanın kilosuyla daha da şahlanıyordu bu arada. İlk Golf GTI'nin boş ağırlığı sadece 810 kilogramdı. Honda falan konuşurken hani litre başına düşen beygirden bahsediyoruz ya hep. Burada ise ton başına düşen beygir gücünü konuşmamız gerekiyor. 135.8 beygir. Tork ise 140 Nm'ydi. Onu da ton başına hesaplarsak 172.8 Nm yapar. Hatta yıllar sonra Haziran 2020 yılında Auto Zeitung dergisinin yaptığı testte bile 0.100 hızlanması 9.4 saniyeydi. Düşün artık. 70'lerin dünyasında bu rakam bayağı önemliydi. Çünkü dönemin 125 beygirlik BMW E21 320i ve 185 beygirlik W114 kasa Mercedes 280 E'si bu hıza 9.9 saniyede çıktığı bir dünya bu. Yani o kadar para bayıldığın arabayla başa çıkamadığın bir fırlama gibi bir şeydi bu araba. Araba mekanik olarak hazırlanmıştı mis gibi. Ama tabii bir de işin kimliği vardı. Bakıma ihtiyaçları vardı, makyaja. Burada da ortaya Gunhild Liljeqvist çıktı. Şirketin kumaş tasarımcısı diyelim. Bu arabaya yaptığı bir iki dokunuş da arabanın şu zamana kadar uzanan GTI denilince akla gelen dokunuşları. Mesela o siyah ızgaranın etrafını inceden kıpkırmızı bir çizgi çekti. Normal bir Golf değilim bak dikkatli ol der gibi. İçeride de deri veya klasik kumaşlarla değil bugün bile konuşulan İskoç esintili Clark desenli ekose kumaşla kapladı. Ve son olarak da o vites kolunun ucuna bir golf topu yerleştirdi. Ve gizli projemiz artık hazırdı. 1975 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yönetimin önüne koyduklarında yönetim kadrosu bir hık etti. Ama sinirden kıpkırmızı ola dursun onlar, araba o fuarda bir heyecan dalgası yarattı. Ve yönetimde sinirleri içlerinde patlayarak boyun eğdiler. Sonuçta para. Ama tabii yine de egoları zedelenmesin diye son sözü söylemek adına dediler ki iyi tamam 5000 adet yapın bari sonra bırakın. Zaten bu heyecana bakmayın, sokağa saldığınızda kimse almaz bu arabayı. Kimse almaz dedikleri araba daha ilk kasasında ne 5000 kotası. Virüs gibi yayıldı ortalığa bu araba. Mark 1 Golf GTI tam 462.000 adet satıldı. Altı kafalar anlayacağınız ilk hatch ünvanı her ne kadar başka bir arabaya ait olsa da hatch deyince insanların aklına ilk gelen arabayı yaparak resmen bir furya başlatmışlardı. Kız arkadaşınızla sakin sakin turladıktan sonra onu evine bırakıp Nürburgring'de viraj yapabileceği mis gibi bir araba yapmışlardı. Ama bu hikaye böyle romantik başlasa da neyse videonun sonu o. Hemen gel bir devam edelim. Mark 1 Golf GTI dünyayı dağıtmıştı işte. Kapış kapış gitmişti bildiğin. 1980'lere gelindiğinde ise uyuyan devler uyanmıştı tabii ki. Pasta o kadar büyüktü ki bırakmıyorlardı sana tek başına. Hey sen kimsin? 1984 yılında Fransa gillerden Peugeot çıktı. 205 GTI'yi saldı arenaya, yürü bre dedi. Peşinden 85 yılında Renault 5 GT turboyu çıkaracaktı. Avrupa'da hatch fırtınası esiyordu işte tam. Sırf bu ikisi de değil ha bu arada. Herkes hatch basıyordu piyasaya deli gibi. Fiat, Mazda, MG, Opel, Suzuki, Citroen Visa, GTI kimler. Golf de zaten boş durmamıştı bu dönemde. Önünde birikmeye başlayan ve gelmekte olan diğer düşmanlarını görünce hemen gitti en yakın fitness salonuna yazıldı tabi. Ve 1984 yılında MK2 olarak daldı. MK2 demişken ufak bir parantez açayım hemen. Geçenlerde Instagram hesabımdan bir çocuk yazdı. Abi YouTube'da seni çok severek takip ediyorum. İzin verirsen sana el emeği göz nuru tasarımım olan bir tişört hediye etmek istiyorum diye. Sağ olsun Golf GTI yapacağımı söyleyince de bu güzel tişörtü yolladı bana. Herhalde sürekli aynı 3-5 tişörtü giydiğimi görünce biraz acıdı halimle. Hatta abi hiç bahsetmene gerek yok. Benim tasarımlarımı bilen biliyor zaten dedi ama ben yine de bu güzel hareketi paylaşmak istedim sizlerle. Instagram hesabı Lovegear. Koyarım açıklamaya, siz de bir bakarsanız isterseniz. Gönlü bol ve tok insanları seviyoruz. Burada güzel bir kitle oluşturduk bence. Ne dersiniz? Neyse konumuza dönelim şimdi. Mark 1'e sıska, serseri sokak dövüşçüsü
dövüşçüsü dersek Mark 2'de işte fitness'a gitmiş, omuzları genişlemiş, kas yapmış abisi gibiydi. Boyu da uzamıştı tabii. Dingil mesafesi artmış ve ağırlığı 900 kiloların üzerine çıkmıştı. Yağ oranı %15'lere düşmüş, bol bol kas kazanmıştı yani. Ama tabii minik bir sorun da vardı. İlk çıkan 1.8 litrelik 8 valvli Mark II GTI 112 beygir güç üretiyordu. Artan ağırlık yüzünden o eski vahşiliği kaybolmuş gibiydi. 205 GTI falan artık terletmeye başlamıştı bizim Alman delikanlıyı. Volkswagen mühendisleri de Fransızlara bakıp hayırdır siz bize kafa mı tutuyorsunuz dedi ve o versiyonu çıkarttı. 16 valv. 86 yılında piyasaya çıkan KR kodlu katalizörsüz motoruyla Golf GTI 16 ve 130 beygir güç üretiyordu. Devir saati 7000'leri gayet iştahlı şekilde çeviriyor ve kaputunun altındaki çift egzantrik motoruyla nefes aldıkça diğerlerinin morali bozuluyordu. Dipnot: Amerika'da falan emisyon kuralları yüzünden çıkan PL kodlu motorda katalizör vardı ve 129 beygirdi. Neyse. Arkadaki o GTI yazısının altındaki kırmızı bant üzerine yazan siyah 16 ve etiketi 80'lerdeki her gencin rüyasına girip al beni diye sesleniyordu herhalde. Hele o dönemin üst noktası olan Grup A'da savaşmak için ortaya çıkartılmış G-Ladder adı verilen süper şarjlı 160 beygirlik G60 versiyonu ve şişik çamurlukları ile rally'e Golf. Mark II olayı başka seviyelere tırmandırmıştı. Sonra 90'lar geldi ve maliyet tabloları, gelir giderler, kazançlar, karlar daha da önemli olmaya başladı. Kısaca muhasebeciler çağı başladı. Ve inanın Golf GTI'nin yediği en büyük ihanet tekmesi dışarıdan gelmedi, kendi evinden geldi. 1991 yılında Mark III Golf GTI ortaya çıktığında yeni GTI'yi hevesle bekleyen hayranlarının başlarından aşağı kaynar sular döküldü dersek yeridir. Araba bildiğin şişmanlamıştı. Mark I'nin sıska ama atikliği, Mark II'nin fitness'ta yaptığı kaslar vücut falan gitmiş. Yerine 2 adım atınca nefes nefese kalan bir araba gelmişti. Güvenlik barları, yan darbe korumaları, kalın ses yalıtımları, hava yastıkları, o bu şu derken arabanın ağırlığı 1100 kilogramlara dayanmıştı. Peki Volkswagen bu arabayı yürütmek için kaputun altına ne koydu sizce? 2 litrelik 8 valvli 115 beygir güç üreten bir motor. Şaka gibi. 76 model ilk Golf GTI 110 beygirdi ve sadece 810 kilogram civarındaydı. 15 yıl geçmiş aradan, onca teknoloji vesaire derken yeni diye çıkan Mark III GTI sadece 5 beygir güçlenmiş, bir de üstüne 300 kilogram kadar ağırlaşmıştı. 0-100'ü 10 saniyenin üzerindeydi. Kimi yerde 10.1, kimi yerde de 10.4 diye geçiyor. Selektör atıp yol isteyenden selektör yiyip orta şeride geçen bir arabaya dönüşmüştü. Daha sonradan 150 beygirlik 16 valvli versiyonu 8.3 saniyede çıkıyordu 100 km hızla. Ama o eski atiklik, sürüş hissi falan kalmamıştı ki. Sonra Volkswagen aynı kasaya meşhur 6 silindirli VR6 motorunu koymuştu. VR'nin açılımı burada Werkhorst ve Reihen motor. Kısaca kısaltılmış sıralı motor demek. 6 da silindir sayısı işte. Yani anlayacağınız GTI kendi ailesinin içinde bile ikinci plana atılmış üvey evlat muamelesi görmüştü. Sonra oldu sana 1997. GTI bildiğin tepe taklak gidiyordu dibe doğru. Ruhunu öldürmeye başladıkları anlar buralarda başladı işte. Bu yıl Mark IV Golf tanıtıldı. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Yiğidi öldürüp de hakkını yemeyelim. Mark IV Golf harika bir otomobildi. Tamam, malzeme kalitesi olsun, konsolda yanan o mavi kırmızı ışıklar falan hepsi tamamlıyordu. Araba resmen premiumlara kafa tutacak hale gelmişti. Ama Mark IV bir GTI değildi. Şirketin zeki, paragöz pazarlama departmanı o bir duruşu temsil eden GTI amblemini alıp basit bir donanım paketi ismine indirgemişti. Sen git bayiye, ben Golf GTI istiyorum kardeşim de sana o trim paketinin içinde şunlar var diye bir liste veriyorlardı. Hiçbir sportif eklentisi falan olmayan standart süspansiyonlu dümdüz 125 beygirlik bir Golf, 1.9 litrelik GDI dizel motorlu bir de. Alfons Löwenberg ve Anton Konrad'ın dahil olduğu o 6 kafadar insanın gizli tırnaklarıyla ve ceplerinden paralar harcayarak ortaya çıkarttıkları o duruş, o felsefe yerle yeksan edilmişti. Tam cesur yürek hikayesi. İngiltere ile işbirliği yapıp William Wallace'a hainlik eden İskoçya hikayesi. Evet, bu arada daha sonradan kaputun altına modifiye delisi 1.8 turbo motoru da koydular. 150 beygirlik. Daha sonra 180 beygirlik olan o motorlar yazılım atıldığında deliriyordu. Potansiyeli harikaydı. Ama fabrika çıkışı haliyle bu arabaların süspansiyonları aşırı yumuşaktı. Viraja biraz sert girsen araba yana yatıyor, burnunu açıyordu hemen. Her yerde bu versiyon için iyi bir arabaydı. Ancak çok
çok kötü bir GTI'di diye yazılır. O yüzden şirket GTI değil de bu arabanın başka versiyonlarını yaptı. R32 gibi versiyonlar. Ama GTI değildi bunlar. GTI efsanesi bitmişti galiba. Ama bitmek zorundaydı. Ki küllerinden yeniden doğabilsin Zümrüt Anka gibi. 2004 yılının sonbaharındaki Paris Otomobil Fuarı'nda yeni nesil Mark 5 Golf GTI tanıtıldı. Ve herkes derin bir nefes aldı. Gördükleri araba o bir önceki Mark 4 ile alakası yoktu. Sonunda Volkswagen yönetimi yaptığı hatayı fark etmiş ve projeyi pazarlamacıların ellerinden kurtarıp doğrudan işinin ehli mühendislere teslim etmişlerdi. Alın bu arabayı GTI amblemini tekrar hak ettiği yere çıkartın diye. Tabii tasarımcılar işe ilk geçmişe bir saygı duruşu yaparak başladılar. O ön panjurun etrafına o ince ama bir o kadar da önemli detayı eklediler. O kırmızı çizgiyi. İçeride de o siyah modern kumaşlar gitmiş, yerine Gunhild Liljequist'in Ecose deseni mis gibi işlenmişti koltuklara. Direksiyon altı hafif bir düzleştirilmiş, ele tam oturan etli bir spor direksiyonuna dönüşmüştü. Bir başka değişiklik de kaputun altındaydı. Açtığında karşınıza yepyeni bir canavar çıkıyordu. 2 litrelik TFSI EA113 kollu turbo motor. 200 beygir gücü vardı ve 280 Nm tork üretiyordu. Bir de o zamanlar ilk Mark 4 kasasında ve hemen akabinde Audi TT 3.2'de kullandıkları DSG şanzımanı, yani çift kavramalı otomatik. Mark 5 Golf GTI'de iki çeşit şanzımanla piyasaya sürmüşlerdi. Yine eski usul 6 ileri manuel ve DSG. Açılımı Direct Shift Gearbox demek. Aslında bu iki dünya, yani manuel ve otomatik dünyasını birleştiren bir şanzımandı. Sen sadece D'yi alıp gaza oturuyordun. Ama bu demek değildi ki kontrolün yok. Mark 5 Golf GTI'de sequential olarak kullanabiliyordun bu vitesi. Havalı olan kısımlardan biri de buydu. Klasik manada bir vites kolu vardı ama bir de pedal shifter'ları vardı. Neyse. Çift kavramı bu işi gayet hızlı bir şekilde halledebiliyordu yıldırım hızıyla. Ha bir de siz her vites atışınızda egzozdan fırlayan, internette DSG fart derseniz bir sürü videosunu bulabileceğiniz o malum fırtlama sesi geliyordu. Bir de üstüne arka süspansiyonlardaki torsiyondan vazgeçilip yerine tam bağımsız multilink sistemine geçmişlerdi. Araba viraja girdiğinde sanki rayda gidermiş gibi tutunuyordu. Mark 5 GTI fanlara bakıp göğsünü göre göre geri döndüm ben diyordu. Otomobil dergileri de Mark 5 GTI'yi GTI ruhunun resmi geri dönüşü olarak nitelendirir. Sonra 2009'a geldik ve Mark 6 GTI piyasaya girişini yaptı. Mark 5'in kusursuzlaştırılmış hali gibiydi. Üretim maliyetlerini düşürmek ve yalıtım artırmak, biraz konfor eklemek için tasarlanmıştı. Çünkü biraz fazla abartmışlardı işi Mark 5'i ilk yaparlarken. Ama içine o 210 beygirlik EA888 bloğunu koydular tabii. XTS denilen elektronik diferansiyel kilidini de ekleyip viraj içerisinde tutuşunu iyileştirmişlerdi. Eleştirmenlere göre her gün işe gidip gelebileceğin, günlük kullanımda gayet sessiz ve konforlu ama hafta sonu piste çıktığında da can yakacak kadar ciddiye alınması gereken bir araba olarak nitelendiriliyordu. Sonra bir de 35. yıla özel Edition 35 versiyonunu yaptılar. 235 beygirlik EA113 motoruyla beraber hala çoğu insanı peşinden koşturur. Golf hayranlarına göre o mükemmel denge 2013 yılında gelen Mark 7 GTI ile gelecekti tabi. Bir de peşinden onu takip eden Mark 7.5. Mark 7 GTI Volkswagen'in o büyük paralar harcadığı MQB platformu üzerine inşa edilmişti. Araba hem genişlemişti hem de önceki kasasına göre yaklaşık 40-45 kilo kadar daha da hafiflemişti. İçine de EA888 Gen 3 motorunu koymuşlardı. Ama asıl etki şirketin bu kasayla beraber opsiyon listesine eklediği performans paketi dedikleri paketle geliyordu. Bu paketi alırsanız arabanız hem 230 beygire çıkıyordu ve daha büyük fren disklerine kavuşup üstüne bir de ön aksa VAK dedikleri elektronik kontrollü mekanik kilitli diferansiyel geliyordu. Type R'da da konuştuğumuz gibi önden çekişli bir arabaya konulan bu tarz kilitler tam bir hile kodu gibiydi. Virajın ortasında gaza oturduğunda araba burnunu dışarıya doğru açmıyor, içeri doğru dalıyordu. Mark 7.5 ile hayalet göstergeler, hayalet stoplar ve 245 beygirlik güç gelmişti sonrasında. GTI iyice yukarılara çıkmıştı. Ha dersen ki standart GTI bana yetmiyor be. Şanslısın. Volkswagen sizler için özel bir versiyon daha üretti. Golf GTI Club Sport S. Bir gün gitmenin hayalini kurduğum Nürburgring'e götürdükleri bu araba arka koltuk
koltukları, ses yalıtımı falan sökülmüş 310 beygir güç üreten bir pist arabasıydı. Turlarına başladılar ve Hohenheim şikanından çıkıp T13'ten döndüklerinde gözüken süre 7 dakika 47 saniye küsürdü. Mark 7.5 analog ile dijitalin konfor ve performansı bir evliliği gibiydi. Ama yıl 2020 olduğunda Wolfsburg'da bir kriz patlak verdi. Tesla sendromu. Gerçi dur, sırf Wolfsburg değil ya, tüm otomotiv dünyasındaydı bu. Ama neyse, konumuz GTI. Yönetim gitgide yükselen elektrikli araç dalgasına ve büyük ekran furyasına kendilerini kaptırıp kafayı yediler. Ve sonra ortaya Mark 8 Golf GTI çıktı. Kağıt üzerinde tamam, harikaydı araba. Şasisi daha rigid hale gelmiş. Motoru iyice kusursuzlaştırılmıştı. Ama içine oturduğunda yani ne bileyim, resmini koyayım ben en iyisi. Şirket maliyeti kısayım, fütüristik görüneyim diye fiziksel tuşları kaldırmıştı. Klima mı açacaksın? O dokunmatik ekrandan oradan oraya geçmen gerekiyordu. Ses açıp kapatmak için bir slider koymuşlardı. Arkasına da ışık koymamışlardı. Gece göremiyordum falan. Yani sürücü odağını kaydırmasın diye head-up display varken, sağıp kalkıp night panel yapmışken falan sen kalk ne yap, neyse. Bir de koydular mı direksiyon simidin o dokunmatik tuşları sana? Direksiyonu döndürürken o tuşları yanlışlıkla basmamak içten bile değildi. Kafasına göre radyoyu açıp kapatıyor, asistanlarla oynuyor, garip işler yapıyordu. Yola mı odaklanacaksın, arabayla mı savaşacaksın belli değildi. Neyse ki gelen yüzlerce şikayet bir kulaklarından girip öbüründen çıkmamış, kafalarına çakılmıştı. Ucundan döndüler, inatlarından vazgeçtiler ve 2024 yılında Mark 8.5 GTI sahneye çıktı. Direksiyona normal bildiğimiz fiziksel tuşları geri koydular. Işıklandırmaları falan toparladılar ve motorun gücünü de 265 beygire çıkarttılar. Ama maalesef Golf GTI için manuel vites seçeneğinin tamamen bittiği dönemde bu oldu. 2025 yılı itibariyle GTI modellerinde, hatta bildiğim kadarıyla genel olarak manuel vites seçeneğini tamamen kaldırdılar. Niye biliyor musunuz? Aynen. Evet, sıkılaşan emisyon kuralları, geliştirdikleri otomatik şanzıman vitesleri çok daha o tam mükemmel anda atıyordu ve birazcık daha çevre dostu yapıyordu bu onları manuele kıyasla. Bir de üretim kısmı ve maliyet hesapları bindi tabii üstüne. Bir arabayı tek bir şanzıman seçeneğiyle yapmak, montaj hattı ve üretim maliyetleri konusunda bayağı bir kısma şansı tanıyordu onlara. Bu videoda Golf'ün GTI versiyonuna odaklandık. Yoksa Golf'ün ne harika başka modelleri, versiyonları vardı, ne delilikler barındırıyorlardı içlerinde. Rally'e ve R6, buradaki İsmail arkadaşımızda da olan o Twin Charged modeli. Onlardan bahsedemedim, sığmazdı. Bir sürü kasa geçtik. O yüzden kronik sorunlar veya modifiye seçeneklerine de hiç girmiyorum, içinden çıkamayız diye. Affınıza sığınıyorum bu konuda. Ama GTI bantının hakkını verebilmek için bu arabanın aldığı ödüller ve yarışlı serilerdeki başarılarını da konuşmak lazım. Yoksa eksik kalır. Car and Driver dergisinin yılın en iyi 10 arabası listesi vardır, bilirsiniz. Girmesi zordur. Ama Golf GTI bu listeye tarihi boyunca tam 19 kez girdi. Bu konuda Nihat'ı ile kafa kafaya. Bir de 38'de Accord vardı galiba. Top Gear bile Mark 1 kasasını türü icat eden olarak tanımlar. Mark 5 kasasını da gelmiş geçmiş en iyi 12 hot hatch'ten biri olarak gösterir. Bu arabanın önemi de burada. Ödül sayısını falan boşver, tek başına çıktı ve bir tür ortaya çıkarttı. Ve o tür için bir şablon oldu diğer herkes için. 50 yıldır üretiliyor bu araba. Golf değil, Golf GTI. Yol boyunca bazen sendelese de yine de yürümeyi bırakmadı. Bazen dövüldü, daha çok övüldü hayatı boyunca. Otomobil yarışlarında da yarıştı tabii ki. Mark 1 GTI tırmanma ve grup 1 serilerinde yarıştı mesela. Hatta Kenneth Eriksson 1986 yılında Golf GTI 16 ve modeli ile Dünya Rally Şampiyonası'nın grup A sınıfında şampiyon oldu. Yakın tarihte de TCR serisinde Volkswagen orada pistte Golf GTI TCR'i piste indirdi. Stefano Comini'ye 2016 yılında şampiyonluk getirdi. 2017 yılında da Jean-Claude Vernet'e aynı şekilde. Yani uzun lafın kısası bu araba ödüllere doyamadı, kupalara doyamadı. Ve işte dostlar, bugün de 1970'lerin başında altı kafadarın mesailerinden sonra gizlice başlattığı o arabayı bir türe şekil veren güzeli Volkswagen GTI'yi konuştuk. Şimdi siz ne diyorsunuz? Sizin favori kasanız hangisi? Sıska ve ilk doğan Mark 1 mi? GTI'yi ipten alan Mark 5 mi? Yoksa Mark 7.5 mi? Yorumlara gelin de sohbet edelim biraz. Buraya kadar izlediyseniz yüreğinize sağlık. Kanala abone olmanız, videoya bir beğeni
beğeni koymanız ve güzel yorumlarınız inanın bana o kadar büyük bir moral oluyor ki inatla şu hikayelere devam edebilmem için en büyük gücümsünüz. Desteğiniz için hepinize teker teker teşekkür ederim. Hepiniz cansınız. Flat out yaşamayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sonra görüşürüz.